Bugün de Dilin Mutfağında şu meşhur herkesin kurduğu anlıyorum ama konuşamıyorum cümlesini ele alıyoruz. Bütün unsurlarıyla malzemeleri ortaya döküyoruz ve sorunu pişirip doğruyu ortaya koyuyoruz. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Benim ve bütün dil eğitmenlerinin bence en sık duyduğu cümle. Önce anlıyorum kısmını ele alalım. Anlamanız için bir kek yapacağım size bu mutfakta. Meşhur Seda Yekeler keki bu. Kekin içeriği gibi düşünün. Kek kalıbını koydunuz. İçine anladığınız bütün her şeyi, o dilde dinlediğiniz her şeyi malzeme olarak attığınızı düşünün. En son kabartma tozunu atmanız lazım ki o kaptan taşsın, kabarsın, pişsin. Boş bardaktan su içebiliyor muyuz? Hayır. O zaman dinlemeden de öğrenmek istediğiniz dilde belirli bir süre, aksan fark etmez, ne dinlediğinizin de önemi yok. Bu bardağı doldurmadan o dili anlayamazsınız. Anlamadığınız için, onu doldurmadığınız için konuşamazsınız. Anlamaya başladınız, bardağı doldurdunuz, yine konuşamıyorsunuz, meşhur dediğiniz cümle. Anlıyoruz biz aslında ama anladığımızı ifade edemiyoruz. Bu sefer de şu sorun ortaya çıkıyor. Hani küçük restoranlar ya da böyle çok daha sevimli salaş yerlerle ilgili şey derler ya, küçüktü. 3 masası vardı ama çok tatlı bir restorandı. Hep doluydu. Sonra büyüdü. 1 şube, 2 şube, yüzlerce şubesi oldu ve bozuldu. Artık kalitesi iyi değil. Yani bu ne demek? Büyümek demek, şişmanlamak demek değil. Siz dil öğrenirken, dili bir ders olarak gördüğünüzde şişmanlatıyorsunuz. Evet, ben de veriyorum kelime defterleri. Doldurun, yeni kelimeler öğrenin. Defterlere bir bakıyorum. Hayatınız boyunca kendi ana dilinizde bile kullanmayacağınız kelimeler yazmışsınız. Bağlaçlar yazmışsınız. Sevgili Cem, toplumun her türlü sorununa çok iyi değindiği gibi buna da yıllar önce neither nor'lar, şelaylar diye değinmişti biliyorsunuz. Could you mind if I think about my purpose and tell my purpose then, rather than telling my purpose, my main objective to come to England is neither are nor bad than thinking this purpose before. On the other hand. Kendi ana dilinizde kullanmadığınız kelimelerden liste yapmayın. Şişmanlatıyorsunuz konuşmaya çalıştığınız İngilizce ya da öğrenmeye çalıştığınız dili. Şişmanlıyor. Sonra konuşamıyorsunuz. Diyelim ki doğru liste yapmaya başladınız. Bunu YEK metotla öğrendiniz. Bu sefer bunları ifade etmek istiyorsunuz. Ama işin içine ne giriyor? Özgüven. İkinci dili edinmek bir moral işi. Ana dilinizi edinirken ya da anneler çocuğunuz 0-2 yaş arası sadece önce kelimeleri söylerken sonra yavaş yavaş cümleyi kurmaya başladığında ya da hatalar yaptığında onu uyarıyor musunuz? Ya da ana dilini öğrenirken hangimiz çocuğumuza Türkçe worksheetler dağıttık, gramer kitapları dağıttık da al çocuğum hadi şimdi cümleleri buradan öğren dedik. Ya da hata yaptıklarında ya da biz konuşurken hata yaptığımızda 0-2 yaş arası kim bizi uyardı, kim bize düşük not verdi? Aynısı İkinci dilinizi edinirken de çok önemli. Her şeyin başı moral. Beni yetiştiren, büyüten anneannem var. Başınıza ne gelirse gelsin, moralinizi yüksek tutun çocuğum, geçer der. O yüzden bu dil edinme işi moralle çok doğru orantılı. Dil edinirken hata yapılır. Hatta insan doğruları en çok hata yaparak öğrenir. O yüzden bizim sistematik olarak ölçme değerlendirmede bir sorunumuz var ülke çapında. Önce bunu da çözmeye çok uğraşan ve hayal eden bir metot, YEK metot aslında. Çünkü biz yapılan dil sınavlarında hep hatayı bulmaya odaklanıyoruz. Hatayı bularak dil edinilmez. Çünkü o 4 ya da 5 şıkta doğru seçenek harici hatalı cümleler ya da bazı sınavlar var tamamen cümlenin içindeki gramatik açıdan, dil bilgisi açıdan hataları bulduruyor. O yanlışlar bilinçaltımıza işliyor. Tamamen dilin konuşulduğunu ve kelimelerin orada kodlanarak çözüldüğü beynimizin Broca bölgesinde neyi görürseniz onu kafasına kodluyor. O yüzden bu ölçme değerlendirme sistemi sizde hataları bulmaya yönelik olduğu için beyniniz sürekli hatalı cümleler ya da yanlış yaparsam korkusuyla yaşıyorsunuz.
önce bu özgüven ve moral işine eğilmemiz lazım. Diğer bir unsurumuz da ben yıllar önce çok aşırı zayıftım. Herkes beni gördüğünde aman tanrım zafiyet geçireceksin falan derdi. Halbuki çok iyiydim, sağlığım yerindeydi ama zayıftım. Dolayısıyla da bu tarz eleştirilere eleştirilecek derecede zayıf olduğum için maruz kalıyordum. Yabancı diliniz de öyle aslında. Siz ana dilinizi iyi beslemediğiniz için yabancı dilinizde böyle zafiyet geçirecek kadar zayıf kalıyor. Sonra insanlar tarafından işte ya konuşacağım ama ya yanlış yaparsam ya da kelime bilgim yetersiz, kendimi ifade edemezsem diye eleştirileceğiniz korkusuyla anlıyorum ama konuşamıyorum cümlesini kurmuş oluyorsunuz günün sonunda. Dolayısıyla ana dilinizi besleyin. Ana dilinizden de aslında bilinçaltında doğru cümleler çıksın. Nasıl besleyeceğiz? Kelime haznesi en çok o dilde okuyarak beslenir. Ama siz ana dilinizde zaten okumayan, zaten ana dilinizde kelime haznenizi geliştiren bir kişi değilseniz o zaman bunu öğrenmeye çalıştığınız hedef dille de yapamazsınız. O yüzden ana dilinizi beslemeniz çok önemli ve dil öğrenmeyi müzik aleti çalmayla çok bağdaştırıyorum. Onda da müzik aletini size veriyorlar. Ya böyle doğal bir yeteneğiniz varsa herhangi bir notu öğrenmeden de duyduğunuzu çalabiliyorsunuz. Ya da benim gibi ben piyano çalıyorum ve yıllar sonra böyle bir hayalim vardı ve yıllar sonra başlayabildim. Şunu gördüm, dili öğrenmekle gerçekten çok benzer. Dünyanın en pahalı piyanosunu da alsam, saati binlerce dolara dünyanın en meşhur piyano öğretmeninden piyano dersi de alsam, o notaları doğru öğrenmezsem ya da neyi nerede ne zaman birleştireceğimi bilemezsem sayfalarca notayı da doğru çalamam. Dolayısıyla unsurlar çok önemli. O yüzden bugün bu mutfaktayız. Dilin unsurlarını ele alıyoruz. Dünyanın en pahalı satranç takımıyla da oynasanız, altın kaplama da olsa taşlar, doğru hamleleri nasıl yapacaksınız? Önce onun kitabını okuyacaksınız. Dünyanın en iyi satranççıları yüzlerce satranç kitabı okuyup binlerce satranç versiyonu, hamle versiyonu okumuş ya da onu tecrübe edinmiş insanlardır. O yüzden hamleler çok önemli. Her şeyde olduğu gibi bunda da 4 malzeme var. Dili doğru anlamanız için günlerce, aylarca hatta 0-2 yaş aranızı düşünün, yıllarca dinlemeniz gerekiyor. Dinlediğinizi, özgüveninizi ve moralinizi yüksek tutarak motive tutmanız gerekiyor. Bu dinlediğinizi ve ifade ettiğiniz, konuştuğunuz şeyleri rahat rahat kelimelere dökebileceksiniz. Çünkü artık anlıyorsunuz. Unsurları doğru birleştirdiniz. Kelimelere döktüğünüz her şeyle ilgili çok güzel kompozisyonlar yazabilirsiniz. Madem çok güzel yazıyorsunuz artık, çünkü kelimeyi ya da dil bilgisini kitapla, grammar worksheetleriyle öğrenmediniz, dile edindiniz. Son unsurda artık neyle ilgili okursanız okuyun, kelime hazneniz gelişmişse çok rahat okuduğunuzu anlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu 4 unsur doğru bir şekilde bir araya gelirse hem anlar hem de konuşursunuz.